Sönmeyen bir yangın. Yangınlar sönmüş değil. Yahudilerin hırsları hala baki. Yangının Yahudi yerleşimcilerin baskınları, Aksa'daki kazı çalışmaları, Müslümanların mescide girişlerini engelleyerek cezalandırma ve gözaltılar gibi pek çok şekli vardır. 14 Mayıs 1948'de İsrail'in kuruluşunun resmen ilan edilmesiyle patlak veren Arap-İsrail Savaşı neticesinde Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünen Kudüs, Haziran 1967'deki 6 gün savaşı ile birlikte tamamıyla İsrail işgaline maruz kalmıştı. Şehrin kadim Kudüs'ü de içinde bulunduran ve Ürdün tarafından himaye edilen Doğu yakası 7 Haziran 1967 günü İsrail güçleri tarafından ele geçirilmiş, soluğu eski şehrin surları içinde ve Mescid-i Aksa'da alan Yahudi askerlerin görüntüsü dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümanı hüzne boğmuştu. Ancak bu manzara işgal altındaki Kudüs'te yıllar içinde yaşanacak zulümlerden müteşekkil bir albümün henüz ilk fotoğrafı niteliğindeydi. İşgalin verdiği tedirginlikle geçen 2 yılın ardından 21 Ağustos 1969 sabahı Mescid-i Aksa'nın yakınlarında bulunanlar civardaki hoparlörden pek de sıradan olmayan bir çağrı işitmiş, alışılagelmişin dışındaki bu çağrıya kulak veren ve bakışlarını Aksa'ya çeviren Müslümanlar büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını çabucak anlamışlardı. Zira çevrede yankılanan telaşlı ses insanları yardıma çağırıyor ve Kıble Mescidi'nin minber tarafından dumanlar yükseliyordu. İlk şoku atlatan Filistinliler mescide doğru akın etmişti. Kadın erkek, genç yaşlı yüzlerce insan asırlardır ayakta duran mabette başlayan ve hızla yayılan yangını söndürmek için seferber olmuştu. Aksa avlusundan mescidin içine uzanan bir insan halkasından elden ele ulaştırılan toprak ve kumla yangına müdahale eden öfkeli kalabalık bir yandan da tekbirler ve salavatlar getiriyordu. Bölgeye ulaşmaya çalışan itfaiye ekiplerinin İsrailliler tarafından engellenmesi sebebiyle olması gerektiğinden çok daha uzun süren yangın yaklaşık 5 saatlik bir çabanın ardından söndürüldüğünde Kıble Mescidi'nin batı kanadındaki çatının ahşap bölümü çökmüş, binanın içinde çok büyük bir hasar meydana gelmiş ve en önemlisi de bizzat Selahaddin Eyyubi tarafından mescide hediye edilen ve Müslüman Kudüs'ün sembolü ahşap ve fil dişinden mabul nadide minber tamamen kül olmuştu. Yangının söndürülmesinden birkaç saat sonra Kıble Mescidi'ne gelen İsrail Başbakanı Golda Meir, yaşanan felaketin sebebi olarak Filistinlileri İsrail'e karşı kışkırtma niyetindeki bazı terör gruplarını göstermişti. Filistinliler ise bunun tam aksini düşünüyor, yangını Mescid-i Aksa'yı tamamen ortadan kaldırarak Süleyman Mabedi'nin yeniden inşasını mümkün kılmak isteyen Yahudileri suçluyorlardı. Alevler mescidi sarmadan hemen önce bölgedeki görevlilerin dikkatini çeken biri olduğu söylenmiş ve faili arama çalışmaları bu görevlilerin verdiği eşkal üzerinden yürütülmeye başlanmıştı. Yaklaşık 36 saat sonra 22 Ağustos'un akşam saatlerinde eldeki bilgilere uygun bir şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Dennis Michael Rohan adlı şüpheli Avustralya vatandaşı bir Hristiyandı ve yaklaşık 4 aydır Netanya yakınlarındaki bir kibbutzada, yani komünizme dayalı bir yaşam süren bir Yahudi köyünde yaşıyordu. Çok geçmeden Kıble Mescidini kendisinin ateşe verdiğini itiraf eden Rohan, Tanrı'dan emir aldığını ve Mesih'in gelişini hızlandırmak için yangını başlattığını söyledi. Rohan, olaydan 2 hafta evvel de benzer bir kundaklama girişiminde bulunduğunu ancak başarılı olamadığını da itiraflarına eklemeyi ihmal etmedi. Filistinliler açısından pek de inandırıcı olmayan bu ifadeler İsrailli yetkilileri tatmin etti. Bir süre gözetim altında tutulan şüpheli, akli dengesinin yerinde olmadığına kanaat getirilerek ülkesi Avustralya'ya geri gönderildi ve hayatını kaybettiği 95 yılına kadar Sydney yakınlarındaki bir klinikte kaldı. Yaşanan büyük felaketin ardından İslam dünyasından yüksek sesli tepkiler geldi. O güne kadar bir türlü ortak hareket etmeyi beceremeyen İslam ülkeleri bu kez bir araya gelmeyi başardı ve yangından yalnızca bir ay sonra 25 Eylül 1969'da İslam İşbirliği Teşkilatı kuruldu.
Teşkilat bünyesinde Kıble Mescidi'nin onarımı için oluşturulan fon sayesinde işgal sonrası Mescid-i Aksa ile ilgilenen Kudüs İslam Vakfı aracılığıyla restorasyon işlemleri tamamlandı. Selahaddin Eyyubi tarafından mescide hediye edilen ve yangında tamamen kül olan yaklaşık 800 yıllık minber, Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından orijinaline sadık kalınarak yeniden yaptırıldı ve 2007 yılında yerine konuldu. Maddi zarar giderilmiş ve meydana gelen tahribat onarılmış olsa da 1969 yazında yaşananların Filistinlilerde meydana getirdiği tedirginlik günümüzde de devam ediyor. Yahudiler tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar, Müslümanların mabede girişini engelleyen keyfi kararlar, bölgede yapılan kazı çalışmaları ve daha pek çok sorun da bu tedirginliği haklı çıkarır nitelikte. Kıble Mescidi yangını başladığında orada bulunan ve söndürme çalışmalarına katılan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı İkrime Sabri'nin de söylediği gibi yangınlar sönmüş değil. Şehrin kadim Kudüs'ü de içinde bulunduran ve Ürdün tarafından himaye edilen Doğu yakası 7 Haziran 1967 günü İsrail güçleri tarafından ele geçirilmiş, soluğu eski şehrin surları içinde ve